Herkese merhaba. Coşkun Hoca'nın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Çin matematiğini anlatacağım. İlk Çin matematiği bağımsız gelişimini varsaymanın makul olduğu dünyanın diğer bölgelerinden bu denli farklıdır. Yaklaşık M.Ö. 300 yıllarında bir tarih makul görünüyor olsa da Çin'den günümüze kadar gelen en eski matematiksel metin M.Ö. 1200 ile 100 yılları arasında değişik tarihlere ait Shou Pei Xuanxin'dir. Özellikle belirtmek gereken husus 1 ila 10 arasında sayıların kullanıldığı, belirgin şifrelerin kullanıldığı, sayı sayma çubukları olarak adlandırılan ondalık konumsal yazım sisteminin Çin matematiği ve onun kuvvetlerine ilişkin şifreler. Bu M.Ö. o zaman çeşitli yüzyıllar boyunca görünürde kullanımda olan ve Hindistan sayısal sisteminin gelişmesinden önce dünyanın en gelişmiş sayı sistemi oldu. Sayı sayma çubukları numaraların istenilen büyüklükte temsil edilmesine ve sayı boncuğu ya da Çin sayı boncuğu ile hesaplamaların yapılmasına olanak sağladı. Sayı boncuklarının keşif tarihi belli değildir. Ancak milattan sonra 190'da yazılmış en önceki sözü edilen tarihlerde yazım, Su Yu'sun sayılar sanatı hakkındaki tamamlayıcı notlarıdır. Mo Jing Described, çeşitli fiziksel bilim ile ilgili birçok alanda bakış açıları ile birlikte az sayıda geometrik teoremleri sağladı. M.Ö. 212 tarihinde İmparator Shi Huangdi, Çin İmparatorluğu tarafından resmen onaylanmış olanlar dışındaki başka tüm kitapların yakılmasını emretti. Bu buyruk evrensel olarak itaat edilmedi ama bu düzenin bir sonucu olarak biraz bu tarihten önceki eski Çin matematiği hakkında çok az şey bilinmektedir. M.Ö. 212 tarihindeki söz konusu kitap yapma işleminden sonra Han Hanedanı muhtemelen şimdi kayıp eserler üzerinde genişletilmiş matematik eserlerini üretti. Bunlardan en önemlisi olan 9 bölüm halindeki matematiksel sanat milattan sonra 179'da tam başlık halinde ortaya çıktı. Ama önceden başka başlıklar altında kısmen mevcuttu. Bu eser Çin pagoda kuleleri, mühendislik için yükseklik açıklıkları ve boyut oranları şekillendirmek için tarım, iç, geometri kullanımı içeren 246 kelimelik sorunları ve doğru üçgenler ile pi değerleri materyali içermektedir. Bu eser Pisagor teoreminin ve Gauss eleme yönteminin matematiksel ispatını oluşturdu. Li Hui, milattan sonra 3. yüzyılda çalışma hakkında düşüncesini açıkladı ve 5 ondalık basamaklı olarak yanlışsız olarak pi'nin bir değerini verdi. Her ne kadar kurumsal anlayışa nazaran hesaba dayalı bir dayanma gücünden daha fazlası ise de milattan sonra 5. yüzyılda Ziyu Chongqi pi değerini 7 ondalık basamaklı olarak hesapladı ve bu hesaplama hemen hemen gelecek 1000 yıl için pi'nin en doğru değeri olarak kaldı. O daha sonra kürenin hacmini bulmak için Cavalieri prensibi denebilecek bir yöntem kurmuştur. Çin matematiğinin yüksek suizi Çin cebirinin gelişimiyle 13. yüzyılda oluşur. O dönemde en önemli metin Horner yöntemine benzer bir yöntem kullanılarak eş zamanlı yüksek mertebeden cebirsel denklemlerin çözümüyle ilgili Chu Shi tarafından yaratılan 4 elementin değerli aynası. Değerli ayna aynı zamanda binom açılımı katsayıları ile birlikte 8. kuvvet vasıtası ile her ikisi de 1100 tarihi kadar eski Çin çalışmalarında da görünse de Pascal'ın üçgeninin bir şemasını içermektedir. Çince aynı zamanda antik zamanlarda tarif edilen ve Yang Hui tarafından mükemmelleştirilen sihirli kare ve sihirli daireler olarak bilinen karmaşık tümleşik diyagramdan da yararlandı. Avrupa matematiği Rönesans sırasında gelişmeye başladığından sonra dahi Avrupa ve Çin matematiğine farklı geleneklere sahipti. 13. yüzyıldan itibaren gerileme önemli Çinli matematiksel çıkışı ile önemli Çin matematiği çıkışı 13. yüzyıldan ileriye doğru gerileme gösterdi. Her ne kadar bu noktada çok daha matematiksel fikirler Çin'e çıkmaktan ziyade girmesine rağmen Matteo Ricci gibi Cizvit misyonerleri matematiksel fikirleri 16. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında ileri geri taşıdılar. Antik Yunan matematiğinin güç kaybetmeye başladığı sıralarda Çin İmparatorluğu'nda gelişen ticaret matematiğin de gelişmesini sağladı. Milattan önce 2. yüzyıla dayanan basit ama bir o kadar da kullanışlı olan Çin sayı sisteminde 1'den 9'a kadar olan sayılar küçük bambu çubuklarla gösteriliyordu. Ardından bu çubukların yerini birler, onlar, yüzler, binler basamaklarını temsil eden çizgiler aldı.
Anlaşıldığı üzere Çinliler onluk sayı sistemi kullanmaktaydı. Onluk sayı sistemi Batı dünyasında kullanılmaya başlanmasından 1000 yıl önce Çinliler tarafından kullanılıyor ve bu sayede karmaşık hesaplamalar kolayca ve hızlıca yapılabiliyordu. Fakat Çin matematiğinde sıfır kavramı yoktu. Bu nedenle 10, 100, 1000 gibi sayılar farklı sembollerle temsil ediliyordu. Bu durum biraz da olsa Çin matematiğinin kullanışlılığını kısıtladı. Milattan önce 11. yüzyıla dayanan Çin matematiği, negatif ve ondalıklı sayılar, ikilik sayı sistemi, cebir, geometri, trigonometri alanlarında hatırı sayılar gelişmelere öncülük etti. Çinli matematikçiler aynı zamanda algoritma geliştirme konusunda da büyük yol kat ettiler. Dilsel ve coğrafi nedenlerden ötürü Çinli ve Antik Akdeniz matematikçilerinin birbirinden bağımsız olarak aynı konular üzerinde çalıştıkları düşünülmektedir. Örneğin Pisagor tarafından M.Ö. 6. yüzyılda önerilen Pisagor teoremi Çin'de M.Ö. 1000'li yıllarda kanıtlanmıştı. Sağ kalan en eski matematiksel çalışmalardan biri Çin matematiğine ait olan Ai Shin'dir. Zhou Hanedanı döneminde yazılı edebiyatı büyük ölçüde etkileyen bu kitap, 6 köşeli yıldızların karmaşık kullanımına dair bilgi içeriyordu. Shen dönemi ile birlikte Çinliler onluk sayı sistemini tam anlamıyla oturtmuştu. Çinliler temel aritmetik, cebir, negatif sayılar, denklemler gibi matematiksel kavramları çok eski zamanlarda bile çoktan kavramıştı. Astronomi çalışmaları nedeniyle Çinliler esas olarak aritmetik ve ileri cebir üzerine odaklanmıştı. Ayrıca negatif sayılar ve cebirsel geometri alanlarındaki ilk çalışmalar da Çin matematiğine dayanıyor. Çin matematiğindeki en güzel şeylerden biri de Magic Square yani sihirli karelerdir. Binlerce yıl önce Çin İmparatoru Yi, Lö Irmağı'nın kenarında bir kaplumbağa görmüştü. Bu kaplumbağanın üzerinde daha önce hiç görmediği bir şekil vardır. Bu şekil günümüzdeki sihirli karedir. Çinliler bu şekle Lö Shu adını vermişlerdir. 3x3 boyutundaki bir kareyi 1'den 9'a kadar olan sayıları birer kez kullanarak yazalım. Bu karedeki her satır, her sütun ve köşegenlerdeki sayıların toplamı aynı oluyorsa bu kare sihirli karedir. Çin matematiğinin esas gelişimi imparatorluğun matematiksel ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşti. Milattan önce 200'lü yıllarda yazılan Nine Chapter of Mathematical Arts, Matematik Sanatının 9 Bölümü adlı kitap, ticaret, vergilendirme, mühendislik, maaş hesapları gibi gündelik hayatı kolaylaştıracak yüzlerce problem ve çözümlerini içermekte, eğitim amaçlı kullanılmaktaydı. Çinliler denklem çözümlerine de büyük önem vermişti. Örneğin Batı'da 19. yüzyılda Gauss tarafından yeniden keşfedilen Gauss eleme yöntemi, matris tabanlı denklem çözme yöntemi, Çin'de yüzyıllar öncesine keşfedilmiş bir yöntemdir. Bütün bu çalışmaların yanı sıra Çinliler soyut matematik alanında da günümüzde bile sıkça kullanılan çalışmalara imza atmışlardır. Chinese Remainder Theorem, Çinli kalan teoremi bunlardan bir tanesidir. Bu teorem bilinmeyen büyük bir sayının 3, 5, 7 gibi sayılara bölümünden kalan sayıların bilinmesiyle bilinmeyen sayının hesaplanması için bir yöntem önermektedir. Sun Tzu tarafından milattan sonra 3. yüzyılda bulunan bu teorem sayılar teorisinin cevheri olarak düşünülür ve günümüzde de kriptografi alanında yaygın olarak kullanılır. Geçmişten günümüze yaklaştıkça matematiğin daha da soyutlaştığını, daha derin problemleri ele aldığını görüyoruz. Daha ileri teknikler ve problem çözümleri içeriyor. Fakat coğrafi konumu nedeniyle Batı dünyası ile etkileşim içinde olmaması birçok çalışmanın yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkmasına sebep olmuş. Kim bilir bu engel olmasaydı belki de şu anda bilimde çok daha ileri bir noktada olabilirdik.